Evet, hazır mıyız? Hazırız. Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, güzel bir Tunceli Ovacık sabahına tekrar uyandık. Gece kar yağdı. Gece saat 2 civarı kar yağmaya başladı. Bayağı lapa lapa yağdı. Şu anda saat kaç oldu ya? Aynen 12'ye geliyor. Bugün biraz tembellik yaptım. Malum bazen internet olduğu zaman geceleri canlı yayın yapıyorum. TikTok platformunda canlı yayın yapıyorum. Bu dün gece de biraz geç yattım. Tam böyle kar yağıyordu. Karı seyrettim. Sabah saat 4'e yakındı uyuduğumda. Tabii ki o saate kadar sobam yandı. 4'ten sonra 6 gibi 2 saat köz kalıp söndü. Webasto'mu çalıştırıyorum. Webasto'mun saatini ayarladım ben. Sabah saat 6'da çalışıyor. 6'dan 8'e kadar. 2 saatlik bir dilimde çalışıyor ama tabii bugün geç uyanınca biraz kapanmıştı. Saat böyle 9.30 gibi falan açtım gözümü. Baktım soğuk. Hemen çalıştırdım. Şu anda içerisi yaklaşık 17 derece oldu. İlk açtığımda tabii ki bir 10 derece falandı, 9 derece. Kahvaltıyı da geç yapıyorum zaten. Şimdi bir şeyler hazırlayayım kendime. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün şöyle biraz yürüyüş yapalım. Etrafta bir gezelim, bir dolaşalım. Neler var, neler yok. Daha önceki videolarıma yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Şunu belirtmek istiyorum öncelikle. Burada çoğu zaman internet olmuyor. Yani bir video yayınlandıktan sonra internetim olmuyor. Ve gerçekten bu videoyu yayınlayabilmek için de telefonuma yüklüyorum. Kameradan kayıt aldıktan sonra. Telefonumla yaklaşık bir 2 kilometre boyunca yürüyüp açık alana çıktıktan sonra telefonum çekiyor. Orada yükleme yapıyorum. 2 saat 3 saat taburemi alıyorum, artık hava şartlarına göre ayarlıyorum onu. Taburemi alıyorum, oturuyorum yol kenarında internetin çektiği yerde. Evet, bu konumda internet çekmiyor. Burası Tunceli Ovacık'ın Sarıtosun köyü yakınları. Gezeceğiz şimdi, birazdan etrafı bir gezeceğiz, dolaşacağız. Evler neden boş diye çok soran arkadaş var yorumlarda, onu gördüm. Burası yazlık bir yer. Yazlık kullanılan bir yer. Evler boş. Evet, çoğu boş. 60 hane var. Yaklaşık 5 hane yaşıyor. Bunun da sebebi aslında kiraya vermiyorlar efendim. Kiraya pek verilen yer çok az. Yurt dışında daha çok yaşayan gurbetçilerin evleri. Olup da ya da Ovacık merkezde oturup burada evi olan insan da var. Ama pek kiraya verme taraftarı değiller. Vermiyorlar. Çünkü çok da ihtiyaçları yok, öyle söyleyeyim. Hadi bakalım, ben bir şeyler hazırlayayım. Bir kahvaltı yapalım değil mi? Bir çay suyu koyalım. Çayımızın suyu var, altını hemen açalım. Yağmur yağsın isterdim bu sabah. Merhaba soylu sevdam, merhaba. İfil ifil düşsün betona. Merhaba sevgili vatan, merhaba. Antalya'daki eski bir arkadaşımdan, biliyorsunuz Ahmet var arkadaşım, daha önce birkaç videoda da beraber de video yapmıştık. Kendisi hobi işleriyle uğraşıyor, RC işleri ve RC, bu minik arabalar var ya, onların tamiratıyla uğraşıyor ve el becerisi çok iyi bir arkadaşım.
dostum sağ olsun bıçak yapıyor. Benim bildiğiniz üzere kampta kullandığım işte bıçaklarım, gördüğünüz şu bıçaklar. Mesela bu Sleipner çeliği çok çok güzel bir bıçak. Sonra baltam var. Aynı şekilde hemen şöyle baltam var. Gördüğünüz üzere bu da Sleipner çeliği. Küçük bu kırpma baltası ama çok fena iş yapıyor. Ağır iş bu da Sleipner çeliği. Ağzı pek böyle bozulmuyor. Yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Bir yıldır kullanıyorum ben bunları. Gerçekten çok iyi. Şimdi bana çok güzel bir hediye göndermiş. Çok güzel bir hediyesi var bana. Sağ olsun benim canım kardeşim. Bana bir tane şef bıçağı göndermiş. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Güzel kılıfı. Kılıfı falan çok gerçekten şık, güzel. Evet şöyle bir şef bıçağı efendim. Güzel sapı filan işlemesi filan çok güzel. Ceviz zaten sapı. Çok güzel bir şef bıçağı. Tam da benim elime oturuyor. Benim parmaklar da biraz büyük. Tam altında kalıyor. İyi oldu. Buradan Ahmet kardeşime çok teşekkür ederim. Muhakkak kanalı da var, kendi kanalı. Böyle bu tarz şeylere ihtiyaçları olanlar varsa o kanalı da muhakkak videomuzun açıklamalar kısmına bırakacağım. Muhakkak faydalanın isterim gerçekten. Tamamen el yapımı. Mükemmel. Ha, zaten işçilikten belli. Şimdi bakalım bu şeyimizi de yemeğimizi de hazırlayalım. Yani böyle kampta kullanmak için ya da işte evde şef bıçağı kullanmak için sağlam, düzgün, hani gerçekten iyi bir şey istiyorsanız muhakkak iletişime geçin. Orada kendisinin telefon numarası da var kanalında, videolarında gösteriyor. Muhakkak iletişime geçin. Benim selamımı söyleyin. Güzel bir fiyatta yapacağına inanıyorum. Evet, umarım yağmur yağmaz, biraz dolaşırız. Çünkü yağmurda benim ıslanmam problem değildi. Tabii bir elde kamera olunca kameranın ıslanması çok kötü. Hele ki bu devirde bir telefon ya da bir kamera, yeni bir şey alabilmek gerçekten çok büyük masraf. 1,5 yıla yakın önce bu ekipmanlarımı almıştım. İyi ki de almışız. Yani şu anda bir tane kamera almaya kalksak herhalde 20-25 bin TL'den aşağı değildir galiba. Onun için yağmur yağmasa dolaşacağım. Yastığımızı koymayı unutmuşuz oraya. Home sweet home. Herkesin evi, değil mi? Evi gibisi yok.
Herkesin evi kendine değerli. Çayımızı da koyalım. Şimdi demlik çay yapmadım. Bilerek. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ne unuttuk. Tuz. Tuz, karabiber. Olmadı, bu acemi yumurta olur bu. Bu yumurta acemi yumurta olur. Hatta karabiberim değil, pul biberim var. Evet. Acemi yumurta yemeyelim değil mi? Şunları şöyle bırakalım. Kısmet şimdilik yağmur yok gibi. Ama iyi soğuk var. Gerçekten soğuk güzel. Evet, şimdi çıkalım, bir dışarı bir yürüyüş yapalım. Hafif hafif, çok hafif bir yağmur var. Montumu giyeyim. Tabii botlarımı çıkardım. Botlarımı giyeyim. Ondan sonra bir yürüyüş yapalım. Dışarıda çadırın içinde çamaşırlarım var. Dün çamaşır yıkadım. Onları asmıştım. Onları da toplayayım. Şuraları bir topladıktan sonra. Şimdi bir de yoldaşın içinde tabii şey giyiyorum. Terlik giyiyorum. Şimdi normalde aslında bak kafam değmiyor. Ama e, ev terlikleri var ya, giydiğimiz, hepimizin kullandığı. Onlardan giyiyorum. Tabii giyince kafam değiyor. Ama giymesem de şimdi iyi, ama bir 10-15 güne daha çok soğuk olacak. En azından iyi oluyor terlik giyince. O soğuğu bir nebze olsun ayağımda hissetmiyorum. Evet. Evet, hazırız. Haydi bakalım. Çöpümüzü dağıtalım. Ne yapıyorsun kızım? Toraman. Ne yapıyorsun? Bir şey yok, atacağım, çöp. Hadi bakalım, çıkalım. Ne yapıyorsun? Sen de benimle mi geleceksin Toraman? Hadi gel, ben gidiyorum bu tarafa. Güzel, yağmur yağmıyor.
Evet, çarşıya gideceğim zaman burada otobüs durağında otobüs saatlerini bekliyorum. Yaklaşık bir 2-3 saate bir geliyor. Çarşıya kadar gidiyor, Ovacık merkeze. Ovacık merkezle aramız yaklaşık 2 kilometre. Orada market var. Büyük market zincirlerinden 2 tane var. Şimdi önce şöyle bir ana yolu doğru çıkalım. Sonra Munzur'un kenarına doğru gidelim. Evet, gördüğünüz üzere tüten bir baca yok bu tarafta. Bu tarafta da 3-4 tane var. Zaten baca tutuyor. Evet, koskoca 2 şeritli yol. Bu yol Tunceli'ye gidiyor. Munzur Vadisi'nden geçiyor. Yazın burası tıklım tıklım araba dolu olur. Ama şu anda gördüğünüz gibi kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyim. Ama manzaramız güzel değil mi? Evet, şöyle biraz yürüdükten sonra aradan aşağı doğru Munzur'a doğru inelim. Evet, şuradan bir yerden aşağı inelim, artık yol bayağı gidiyor. Evet, Munzur karşıda. Şimdi şu yoldan aşağı inelim. Evet, odunları böyle bırakıyorlar. Yani üstünü mesela kapatmamışlar bak. Bunları kesip odunluğun içine koyuyorlar. Oraya azaldıkça kuruyor. Ya da seneye kesecekler bunları, bilmiyorum. Ama çeviren çevirmiş. Evet, yazlıkçılar. Odun olanlar, kışın kalanlar. Ötekilerin hepsi yazlıkçı. Şuradan devam edelim. Evet, buraların kimsesizlik zamanı.
Leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli yar. Yardan ayrı benim gönlüm her gün sonbahar. Evet, sular yükselmiş. Su bu kadar değildi. Sular yükselmeye başlamış yağışlarla beraber. Ve akıntı da fazlalaşmış tabi. Fena bir akıntı var. Daha da ilkbaharda daha da fazlalaşacak. Evet, burası bir kamp alanı. Kuşi kamp. Ama kapalı tabii ki bu mevsimde. Şimdi oranın içinden geçip yukarıya tırmanacağım karavanıma. Evet, şuradan geçelim ve yukarıya tırmanalım. Evet, şimdi şuradan yukarı tırmanacağım. Yukarıya doğru tırmanacağım. Artık karavanıma, yoldaşıma gideyim. Soğuk da olmaya başladı. Burada hava da zaten erken kararıyor.
Şu an bakalım yavrulara. Nerede bebeler? Sen niye koydun bebeleri buraya? He? Ne oldu, sen de mi üşüdün? Oğlum ıslanmışsın çamurda. Oraya güzel, ne güzel battaniye serdim kulübenin içine. Almışsın yavruları, çıkarmışsın. He? Atla, sen de atla. Niye bakmıyorsun sen yavrularına? He? Sen niye bakmıyorsun yavrularına? Ne bu, her yerin çamur olmuş. Dışarı atmış. Bunları içeri koyuyorum ben. Anne dışarı atıyor. Ben içeri koyuyorum, anne dışarı atıyor. Artık ellemekten vazgeçtim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bakacaksın yavrularına. Tiplere bak ya. Gözleri açılmış yeni yeni daha. 11 tane yavru var. Neyse, belediyeye söyledik de bakalım. Gelip anneyi kısırlaştıracaklar sütten kesilince. Bana çok diyorlar da. Çadıra koy, çadıra koy onları diye. Ya alıyoruz çadıra. Durmuyorlar. Çadırı bir sefer Toraman'ı da aldım. Çadırı yıkacaktı neredeyse. Dışarı çıkmak istiyorlar çünkü sürekli. Yapacak bir şey yok. Islandık biraz. Olsun. Şeker mi izleyeceğiz mübarek? Şu çamaşırlarıma bakayım, kurumuş mu ya? Gerçi kurumuştur artık. Dur şimdi. Bunları birazdan toparlayayım. Allah'tan su dolduracak yerler yakın. Çeşmeler var. Yani o çöp attığım yerin yakınlarında çeşmeler var. Su ihtiyacımı oradan karşılıyorum. Evet, şu çamaşırlarımı bir toplayayım çadırın içinde. Terliklerimizi çıkaralım. Hadi gidelim beraber. Yağmur başladı. Ufak ufak yağıyor. Işığımızı açalım. Evet. Tabii çadırın bu taraftan güzelliği oldu. Çamaşırlarımı böyle yıkadıktan sonra rahat rahat asabiliyorum. Evet, bu çadır direklerinin arasına gergi yaptım. Bu gergiyle de çamaşırlarımı asıyorum. Zaten burada kovada yıkıyorum. Burada da duş alıyorum. Bu çadırımın içinde ekstradan bir duşluğum var biliyorsunuz. Burada hem duşumu alıyorum. Burada gider yaptım. Alttan gideri var. Güzel bir pimaş boru koydum biraz az. Burada kovada hem çamaşırlarımı yıkıyorum hem duş ihtiyacımı burada gideriyorum. Tabii ki sobamı yakıyorum. Tabii sobamızı yakmadan olmaz.
Evet, içeri derece koymuştum. Saat 5'e çeyrek var. Evet, 5,9 derece şu anda içerisi. Gördüğünüz gibi. Evet, elektrik yapıyorum. Buraya elektrik verdim. Yoldaşın aküsünü söktüm. Yoldaşın aküsünü buraya koydum. Hatta kullanacağım zaman buraya getiriyorum. Normalde yoldaşın içinde duruyor. Güzel bir tane seyyar böyle ışık kablom vardı. Onu koydum. Akü şarj aletim var. Artık onun aküyü kontrol edip 12.4'ün altına düşmeden bir yerden bakacağız, artık şarja bağlayacağız. Ama tabii bu led ışık çok az çekiyor. Şimdilik iyi gibi. Bu havada kibrit gibi oluyor. Sobayı yakmada gerek kalmadan. Tabii bu gergeyi seyyar yaptım. Onu istediğim zaman söküp takabiliyorum. Artık bir dahaki çamaşır günümüze söküp takacağız. Hemen şunları yoldaşa atayım. Evet, şimdilik durumumuz böyle. Burada tabii soba yanmayınca gördüğünüz üzere 5,8 olmuş. Soba yanmayınca burası -3, -4, -5. Gece fena soğuk. Şu maşamı arıyordum ben de. Şu maşamı alayım. Şu maşayı içeride şimdi kullanacağım. Evet, içeride soba tutuşturmak için güzel bir benim formülüm var. Bunu geçen sene öğrenmiştim. Tabii hep ne diyorum? Bilmek, bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Onun için güzel sobayı tutuşturmak için pürmüzüm de var mı? Evet, pürmüzüm de var. Ama atıl olacak bir malzemeyi değerlendirip soba tutuşturulması için kullanıyorum. Şimdi içeri geçelim, onu yapayım. Zaten artık hava yavaş yavaş kararıyor. Değil mi? Yoldaşta sobamızı yakalım. Sıcak sıcak oturalım. Gerçekten hava sert. Özellikle kar yağmadan önce, mesela dün öğle saatleri falan çok sertti hava. Akşama doğru daha sert oldu. Dedim muhakkak kar yağacak. Kar da yağdı zaten dün akşam. Dün gece. Evet, akşam yemeğimizi yapacağız tabii, daha saat erken. Çamaşırlarımı toplayayım. Şu dediğim sobayı tutuşturmak için olan şeyi yapayım. Siz de bir görün. Belki işinize yarar. Ben de izlediğim bir video sayesinde gördüm. Kısa bir videoydu. Bunu yapıyordu. Ve gerçekten işe yarıyormuş. Geçen kış mesela sadece sobayı tutuşturmak için öyle bir şey yaptım. Çok iyiydi. Tabii bu kış pürmüzümüz var. Pürmüz de güzel. Ama atıl olacak malzeme. Atacağız. Ya da işte yanmayacak. Madem öyleyse böyle kullanalım. Değil mi? Benim burada zaten depom var. Depomun içinde yok. İhtiyacım olacak her şeyim burada var. Şimdi öncelikle şu uyku tulumumu artık yavaş yavaş çıkarayım. Evet. Evet, şöyle bir şarj aletim var. Bu 12 volt 20 amper. Tuğra elektrik diye. Güzel bağlıyorsun. Bunu deneme şansım oldu bir sefer. Güzel çalışıyor.
Şimdi mesela aküyü de kontrol edebiliyorsun. Bağlıyorsun burada. İşte kaç amper olduğunu gösteriyor akünün. Öyle minnak bir şey. İşte yoldaşın aküsünü bahara ya da işte gerçekten çok biterse artık etraftan, komşudan bir elektrik rica edip bunu, aküyü götürüp bunu bağlayacağım. Bunu da geçen yıl almıştım. Ya tabii işe yarayacak şeyler kullanmak lazım. Yani işine yarayacak şeyler olması lazım. Mesela bak hala boştur burası. Daha çadır koy, yani tabii ki dışarıdaki o büyük çadırımı koyamam ama daha hala boşluklarım var tabii ki. Onları değerlendiriyorum yine. Evet, şimdi tutuşturma için yapacağımız çıra. Bakın şöyle mumlar vardı bende. Altı alüminyumlu. Bunları çıkarıyorum. Alüminyumlarını çıkarıyorum. Bakın şöyle kalmış, mesela bunu yakmışım. Bu yanmış kalmış. İşte fitili kopmuş, yanmıyor, içine gitmiş. Bunları böyle biriktiriyorum burada. Bunları da mesela çıkaracağım. Bunlar, bu bayağı bitmiş. Yansa kendine faydası olmayacak. Bunları şimdi çıkaracağım ve hemen şu kullanmadığım, bu işlerde kullandığım bir tava var sadece. Onda mumları eriteceğim. Sonra buraya güzel yağlı kağıt serdim. Onları pamuk batırıp tek tek buraya dizeceğim. Tabii bu hayatta ne kadar çok az eşyan olursa o kadar mutlu olursunuz. Bu karavan hayatı zaten, karavanda yaşam minimal bir yaşam. Bu minimal bir yaşamda tabii ki çok eşya, çok kıyafet, işte çok ıvır zıvır bir şeyler olması hem insanın gözünü yorar hem de kendisini yorar. Yani gerektiği kadar ve ihtiyaca göre şeyler olması lazım. Mesela en basiti 4-5 tane tişörtüm var. Yani bunları hem atlet olarak kullanıyorum kışın, yazın da tişört olarak giyiyorum. Yani çok fazla eşyam yok. İki tane ayakkabım var. Bir tane terliğim var. Bir tane işte iki ayakkabımdan birisi botum. İşte pantolonum, iki tane pantolonum var. İki tane eşofmanım var. Bu kadar. Az, öz, ihtiyacım kadar. Onun için bu hayat tabii ki mutluluk veriyor. Kafan karışmıyor. Bugün onu mu giysem, bunu mu giysem? Genelde koyu renkleri tercih ediyorum tabii ki. Bir de tabii ki şey değiliz, yani memur veya da memuriyetlik bir hayatımız yok. Bana şey de diyorlar, abi sakalın niye öyle? Yani ne yapayım, sürekli tıraş mı olayım? Ha, tabii ki biraz toparlıyorum ama bu hayatın güzellikleri bunlar. Ya bu hayatta kendinizi nasıl mutlu hissediyorsanız öyle yaşayın. Yani kimsenin söylediği, kimsenin sergilediği tavır benim nazarımda pek bir değeri yok. Neden? Çünkü evet, bu benim hayatım ve ben bunu bu şekilde yaşıyorum. Sizler de öyle yaşayın. Yani bizdeki şu el alem ne der bulgusu var ya, o insanlar onlar yüzünden gerçekten hayatlarını bazen yaşamıyorlar. Yaşamıyormuşuz. Onun için kalbinizden, gönlünüzden nasıl geçiyorsa, nasıl yaşamak istiyorsanız, yani bu illa maddiyatla alakalı değil, maneviyatla da alakalı bir şey. Yani ben bunu giymek istiyorum. Evet kardeşim, ben bunu giyiyorum. İşte atıyorum, ben ya onu hiç sevmiyorum, içmiyorum, içmeyeceğim. Ya iç kardeşim, ne var, bu da güzel, bak hadi deyip o arkadaş ortamına uyup içmek. Ya bu zaten ki insanın kişiliğiyle, kendisiyle alakalı. İnsanın bir duruşu olması lazım. Bir kişiliği, bir karakteri olması lazım. Yani şimdiki dünyamızda hepimiz görüyoruz, değil mi? Yani insanlar rollere göre karaktere bürünüyorlar. Bu gerçekten seçim. Tamamen bir seçim. Ama bir karakteri ve kişiliği bozmak bu kadar basit olmamalı ya. Yani ya hele hani parayı geçtim, hele para için. Neyse hadi
sohbet edeceğiz. Bu arada kanalıma abone değilseniz sizlerden ricam abone olursanız ve bu videomuza bir like atıp bir beğen yapıp bir de yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Tabii ki benim için ve kanalımız için bu gibi destekler çok önemli. Biliyorsunuz benim herhangi bir sponsorum yok. Herhangi bir destekçim yok. Sadece sizler varsınız benim destekçim. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Dertleşeceğiz biraz. Bugün biraz böyle dertleşmek istiyorum da. Sobamızı yakacağız, yemeğimizi yapacağız. Daha saat erken. Şu anda daha saat 6'ya geliyor. Erken, onun için şu ateşlik işimizi bir halledelim. Ondan sonra sobamızı yakalım ve yemek faslına geçelim. Soba başında çayımızı içelim. Biraz da dertleşelim. Evet, eridikten sonra ocağın üstünden alıyorum muhakkak. Kapatalım. Böyle gördüğünüz gibi pamuğu atıp yediriyorum ona. Şöyle bırakalım. Evet, tutuşturma için hazırladığım mumlu pamuklarım hazır. Bunlar tabii bir 15-20 dakika kuruyacak. Tam kuruduktan sonra yağlı kağıttan ayırıp kolayca bir poşetin içine koyacağım ve tabii ki sobamı tutuşturmada kullanacağım. Evet, mumlarımız olurken şimdi hemen bir sobamıza tutuşturmalık birkaç odun koyalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen bir tane alalım. Hepsi olmuş durumda. Şöyle bir tane alalım, sobamızın içine bırakalım. Güzel yanıyor. Evet, bana sorulan diğer sorulardan biri de abi bu sobanın camını nasıl böyle temiz tutuyorsun? Ya bizim ne demişler, bir lafımız vardır. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur hesabı. Her gün temizlerim, otururum 10 dakika, 15 dakika bu camı temizlerim. Bunun da özelliği bu zaten. Yani bu cam kirli göründükten sonra bu sobanın bir keyfi kalmıyor tabii geriye. Mükemmel bir şekilde tutuşuyor. Yaklaşık bir 10 dakika, 15 dakika boyunca o hazırladığımız bu mumlar yanacak. Hemen onları da toplayalım. Bayağı oldu bak. Kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5.
30 parça demek 30 sefer sobayı yakmak demek. Şöyle hemen istifliyoruz. Sizin de başka bildiğiniz yöntemler vardır muhakkak. Eğer yorumlara yazarsanız faydalanalım. Herkes faydalansın. Abi şu daha pratik ya da evet bu daha iyi olur diyebileceğiniz. Pürmüzdü, tüptü öyle şeylerle uğraşmıyorsun. Soba küçük olduğu için şimdi yağlı kağıdımızla kaldırıyoruz. Yine aynı işlem için daha sonra kullanacağız. Evet, şimdi yavaştan bir yemek yapalım değil mi? Akşam yemeğimizi yapalım yavaş yavaş. Şöyle güzel bir sulu yemek tarzı bir şey yapayım diyorum. Ne zamandır birkaç gündür sulu yemek yemiyorum. Sobamızı yanmaya tutuşmaya devam etsin. Hemen bir tencere yemeği yapalım. Hepsi bir arada. Evet. Malzemelerimizi çıkartalım. Ne yapalım? Patates yapalım, havuç yapalım. Evet. Bir patates. Bir havuç. Bir de acı biber koyalım. Hazır bu soğuk günlerde, değil mi? Evet, biraz sıcak oldu tabii. Sobaya yanmaya başlayınca. Evet, tabii tencerem biraz büyük. O sobanın üstüne sığmıyor. Çay suyumuzu koyalım. Yemekten önce. Biraz pul biber bıraktım. Tabii tuz bıraktım. Pul biber hem koyulaştırıyor kıvamını. Zaten içine koyduğumuz 45'lik her şeye bedel. Haklısın, bugün de karnımızı doyurduk. Evet efendim. Çocukluğumuzun
Daha doğrusu tabii ki ben ve akranlarımızın daha çoğunlukla çocukluğu kahvelerde, kahvehanelerde içtiğimiz oraletin tadını hiçbir zaman unutamamışızdır. Hemen suyumuza bir bakalım. Tamam. Değil mi? 80'lerin, 90'ların başları. Hep neydi sıkıntı? Hep gidiyorduk diyorduk ki ya abi kahveciye abi. Ya abi şunun oraletini biraz fazla koy. Ya yok be kardeşim koyduk onu için işte o güzeldir güzeldir için siz onu derdi. Hep de az oraletli içerdik. Çift para verirdik abi oraletini tozunu bol koy. Onun tadı tabii bu başka oluyordu. Şimdi ben de oraletini tozunu bol koydum. Oralet yiyeceğiz böyle bir geçmişe gidelim dedim istedim bir. Ben de seviyorum. Tabii çayımızı demleyeceğiz. Bu kaynadı zaten hemen. Of mis gibi koktu bak. Orada mis gibi kokuyor. Gerçekten. Yağmur yağsın isterdim bu sabah. Merhaba soylu sevdam merhaba. İpil ipil düşsün betona. Merhaba sevgili vatan merhaba. Evet şimdi çayımız bir taraftan demleniyor. Şimdi burada sizlerin de merak ettiği üzere köpek kulübesi vardı. Bu yan tarafında yani çadırın bu tarafında duran çatısı görünen ilk ev. Burada hepsi boş dediğim gibi. Efendim şikayet etmişler. Biz evimize gittik. Evimizin önünde köpek kulübesi var. Onu oradan kaldırın diye belediyeye. Velhasıl kelam bu kaldırıldı. Geldiler. Belediye yetkilileri kepçeyle alıp götürdüler. Hatta benim çadırıma da kurduğum çadırımıza da biraz laf ettiler. Hatta kendileri geldi sonra. Ya bunu buradan kaldır. Biz istemiyoruz bunu buradan dediler. Ben dedim ki efendim yaşamadığınız bir yer. Ben kimseye sorun ve teşkil etmiyorum ki zaten dedim kar kalkınca kalkacak. Siz buraya nereden geldiniz? Niye buraya çadır kurdunuz? Ya ben dedim çocuklarım burada yaşıyor. Çocuklarım evi yoldaşın arkasındaki ev çocuklarımın evi. Ben dedim herhangi bir sorun görmüyorum dedim yani bir problem yok. Sonuçta oturmadığınız bir ev. Ve dedim burada yaklaşık bu taraftaki blokta 20-25 hane var ve hiç yaşayan yok çocuklarım harici bu taraftaki blokta. Karşı tarafta gündüz gezdiğimizde gördük baca tüten evler vardı 3-4 tane. Bayağı bir sorun oldu, problem oldu. Bayağı bir yerleri aradılar, bir şeyler yaptılar. Ben sağlık olsun diyorum. Yani kimsenin özel mülkünü gasp etmedik. Kimsenin arazisine girmedim. Sonuçta burası çocuklarımın kaldığı evin ön tarafı. Tabii o diğer şahısların da herhangi bir evlerin önünü ya da yanını işgal etmedim. Ki zaten hani düzgün bir dinle, kibar bir dille ki beni tanıyorsunuz az çok. Yani kimseyi kırmadan, incitmeden. Evet efendim hani böyle bir şey oldu ama hani bu zaten kar kalkınca kaldıracağız. İşte buraya minibüs koymuşsunuz. Biraz uzadı iş. Onu söyleyeyim. Yani 45 dakika, bir saat boyunca biraz dil döktüm. Yani iyi niyetli şekilde. Dediğim gibi kimseyi kırmadan, üzmeden. Sonra sağ olsunlar
teveccüh gösterdiler. Çadırı o zaman kaldırma dediler. Ben de teşekkür ederim dedim. Sağ olun dedim. Öyle bir şey yaşadık. Tabii o köpek kulübesini kaldırttılar. Diyecek bir şey yok aslında. Diyecek bir laf bulamıyorum. Diyecek bir şey de bulamıyorum. İnsanlar kötü ya. İnsanlık kötü artık. Yani iyi insana denk gelmek, iyi insanı bulabilmek gerçekten samanlıkta iğne aramaktan beter oldu. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Yoksa benim de canım acımıyor mu? Acıyor. Bana hep soruyorlar. Yani yeni başlayan, yeni takip eden arkadaşlarımız illaki vardır. Abi neden Ovacık? Neden Ovacık? Neden Tunceli? Arkadaşlar benim çocuklarım burada yaşıyor. Ben çocuklarımı manevi olarak bırakıp gidemiyorum. Tabii ki ben de isterim Akdeniz'in, Ege'nin güzel bir yerinde karavanımı çekeyim, rahat, internetim olsun. Bakın gerçekten internet çok büyük problem. Ben tabii ki ekmeğimi bu yolla da kazanıyorum. Sizlerin sayesinde, sizlerin destekleri sayesinde, yorumları, beğenileri sayesinde ve videomuzu izlemeniz sayesinde. Bu sorun gerçekten benim için. Ben şu anda mesela hani çok sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Dediğim gibi 2 kilometre boyunca yürüyüp yaklaşık 4 saat, 5 saat o konumda bir tabure atıp ya da sandalye atıp oturup bekliyorum videoyu yüklemek için. İnsanlar tabii ki sıcacık evlerinde bana dedikleri ya bu çileyi niye çekiyorsun? Bırak herkesin çocuğu var. İnsanlar ayrılabilir. Başka şehirde olursun. Maddi olarak onlara destek olursun. Efendim zaten benim hayat gayemdeki ilk amaç maddiyat değil. Yani ben bu hayatla sizlere bu hayatı sergilerken gösterdiğim içerikler, paylaştığım videolar sizlerde en ufak da olsa bir ışık yaratmıştır diye düşünüyorum. Hani maddiyatla yani maddiyat ilk sırada değil. Öyle söyleyeyim. Maneviyat. Ben çocuklarımın yanındayım. Tabii ki onlara manevi olarak her türlü desteği sunuyorum ama maddi desteği sunuyorum tabii ki. Orası artık özel. Orası beni ilgilendiren bir konu. Bu benim seçimim, benim isteğim. Kimseye bir rahatsızlık vermiyorum efendim. Kimsenin tavuğuna kış demiyorum. Kendi yaşam tarzım bu. Evet pişmanlıklarımız var mı? Vardır ufak tefek şu anda yaptığımız işte çadırdı veya başka şeylerde ufak tefek pişmanlıklar var tabii ki ama bunlar aşılamayacak şeyler değil kesinlikle. Yüz kızartıcı bir şey de değil. Dediğim gibi hep alınmış alınmıştır, yapılmış yapılmıştır. Kısmet böyle. Yani çok iş teklifi geliyor, çok şey geliyor ama benim hani durumum gerçekten biraz farklı. Yani umarım beni anlayabilen birkaç kişi vardır orada. Yani manevi açıdan ben bazı şeyleri çok aştım. Maddiyat gelir geçer. Ben manevi olarak çocuklarımla vakit geçirip bu arada tabii ki çocuklarımı okula götürüyorum. Onlarla ilgileniyorum. Beraber ders yapıyoruz. Yanıma geliyorlar. Yeri geliyor beni çağırıyorlar. Baba bu akşam beraber yemek yiyebilir miyiz diye. Yani bunlar güzel şeyler. Bunlar maneviyatı yükselten şeyler. Biz yaşamadık böyle şeyler. Manevi açıdan yaşamadık tabii ki. Çok artık o konulara fazla girmek istemiyorum. Yani daha önce de dediğim gibi hayat sizin hayatınız. Nasıl yaşamak isterseniz. Yani bu bir kaşık aşım ağırsız başım e, şeyi değil. Öyle bir şey değil tabii ki. Ama bu huzurlu bir hayat mı? Evet benim için huzurlu bir hayat. Benim için maneviyatı yüksek bir hayat. Çocuklarımla birebir ilgilendiğim, onların yanında olduğum. Ya hayat bilemezsin ileride neler yaşanır. Bak 5 saniyemize hükmedemediğimiz bir hayatın ve döngünün içindeyiz. Onun için kalp kırmamak lazım. Yani 5 saniye sonrasını bilmiyoruz ne olacağını. Şimdilik böyle yaşıyorum. Mutluyum. Yanında olduklarım da mutlu. Ötesi var mı? Yok. Parayla satın alamayacağım bazı şeyler var mıdır? Yani vardır tabii ki. Olmaz mı? Karakter vardır.
maneviyat vardır. Bunları parayla satın alamazsınız. İnsanların sizlere bakış açısı vardır. Bunları da parayla satın alamazsınız. İlk etapta size paranız için yüzünü gülen, arkanızı döndüğünüzde küfür ediyor, değil mi? Öyleleri de var. Yok değil. Hayatta her şey insan olduğu içindir. Yani herkes bu hayatı benimseyecek ya da ben kimseye bunu gösterirken, videolarımda paylaşırken bu hayatı benimseyin, bu hayatı yaşayın, bu hayatı bu şekilde yaşayın demiyorum tabii ki. Bu nacizane sadece ve sadece benim hayatım. Bunu da süsleyip, allayıp, pullayıp bir şekilde pazarlamıyoruz tabii ki. Yani pazarlamadan kastım işte hem video içerik olarak hem de insanlara görebilmesini sağlamak için bir pazar stratejisi yapmıyoruz. Değil mi? Yoksa bu tarz içerikler yapanlar var mı? Tabii ki çok. Olmaz mı? Çok hem de. Yani o sürekli kamyonlar batıyor. Sürekli karavanlar çamura batıyor, gömülüyor. Yani genelde hayvanların yaşadığı yerlerde kamp kuruluyor. Yani bilmiyorum. Ben 44 yaşındayım. Askerliğimi jandarma özel harekat olarak yaptım. Unimog kullandık. Kullanan askerlerimiz de vardı. Bizim öyle yerlere girdik ki yani o Unimog'ları batırmak, yan yatırmak, bir yana dursun, batırmak imkansızdır ya. Ama işte tabii ki insanlar dediğim gibi pazarlama stratejisi ve bir janjanlı kapak. Cem Yılmaz'ın Doritos reklamı vardı, hatırlar mısınız? Ne diyor? Bunları diyor insan yiyecek diyor. Bu ne diyor? Bakıyor pakete. Bu olmaz diyor. Olmamış diyor. Bunu diyor can canlı yap. Kımıl kımıl yap diyor. Değil mi? Bizler de öyle. Bir şey almadan önce dışına bakıyoruz. Dışına bakarız. Ambalajı nasıl? İşte nasıl görünüyor? Şık mı? Kötü mü? Maalesef artık böyle. Tabii özel hayatımla ilgili çok soru var. Çok tavsiyede bulunan var. Ona da gülüyorum. Yani çok tavsiyede de bulunan insanlar var. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Yani temiz kalplilikle, iyi niyetlilikle söylüyorsunuz. Bunu kalbimle söylüyorum gerçekten. İnanıyorum. Ama tabii söyleyince olmuyor. Hani derler ya, hayatta her şey kader kısmet. Yani tabii ki. Ya tabii ki biz de çok hırlı bir adam değildik geçmişimizde. Yani çok e, düzgün, şu anki halim gibi değildim yani. Empati kurma yeteneğimiz yoktu. Bu hale gelmek kolay olmadı. 3 senedir, 3 yıldır daha dingin. Bazı şeylere ilk bakışta karar vermekten vazgeçmek. Bir şeyi dışıyla eleştirmemek, dışıyla yargılamamak. Bu fark etmez, insan olsun ya da başka bir şey olsun. Kolay olmadı. 3 yıldır ben de kendimi tedavi ediyorum, öyle söyleyeyim. Hala ediyorum. Ya güzel, hayat güzel. Yaşamak güzel tabii ki ama bizler tamahkar insanlarız. İnsanoğlu tamahkar zaten. Yani bir türlü gözümüz doymuyor. Öyleydim. Ben de öyleydim. Ben ne zaman ki insanın hayatındaki olumsuzluklar baş göstermeye başlayınca hep diyoruz ya, ya tüh niye böyle oldu, tüh böyle olmasaydı. Her şey kötü gidiyor zannediyoruz ama bazen hayatın altın üstüne çevirmek lazım demek ki. Belki altı üstünden iyidir. Benimki de öyle oldu. Biraz çaydanlığımızı koyalım. Hafif ısınsın.
Efendim şöyle güzel bir kitabım var. Sizlere de birkaç bölümünü okumak istiyorum. Hayatı Sessize Alma Vakti. Kinsun. Tavsiye ederim okumayanlar varsa. Hemen şöyle buradan beğendiğim girişte bir yer okumak istiyorum size. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Toramanım avlıyor. Her yere yetişmeye çalışırken hiçbir yere zamanında varamadık. En kötüsü de kendimize geç kaldık. Bu bölümü de çok güzel. Tabii ben bu bölümü bayağı okudum. Neredeyse bitiriyorum ama gerçekten bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siyah noktalarınızdan kurtulun. Profesör sınıfa girer ve öğrencilere hazırlıksız bir sınav yapacağını söyler. Öğrencilerden birini çağırır. Elindeki kağıtları uzatır ve herkesin masasına sorular gözükmeyecek şekilde birer adet dağıtmasını ister ve ekler. Evet arkadaşlar, kağıtları çevirebilirsiniz. Süreniz 10 dakika, başlayın. Öğrencilerin yüzlerindeki gerginlik yerini şaşkınlığa bırakmıştır. Sınav kağıdında tek bir soru bile yoktur. Çünkü kağıdın ortasında siyah bir nokta bulunmaktadır sadece. Profesör karışıklığı gidermek için kağıtta ne görüyorsanız tek cümleyle açıklamanızı istiyorum der. Sürenin sonunda kağıtları toplar ve verilen cevapları sesli bir şekilde okur. İstisnasız tüm öğrenciler kağıdın ortasındaki siyah noktayı tarif etmiştir. Profesör öğrencilere döner. Bu sınava elbet not vermeyeceğim. Hepiniz siyah noktaya odaklanmışsınız. Hiçbiriniz kağıdın üzerindeki boş beyaz alanı fark etmemişsiniz. Hayallerinizi, ümitlerinizi, sevdiklerinizi yazabileceğiniz o koca beyazlığı görmemişsiniz bile. Hayatta bundan ibaret aslında sevgili dostlarım. Yaşam adını verdiğimiz bu engin beyazlık içerisinde elbette irili ufaklı siyahlıklar oluyor. Biz ise dikkatimizi ve enerjimizi sadece küçük nokta gibi hatalara ve hayal kırıklıklarına veriyoruz. Ne kadar doğru değil mi? Yani şöyle bir düşündüğün zaman sadece olumsuzu görüyoruz biz. Sadece olumsuzla besleniyoruz. Aslında kaosla besleniyoruz. İnsanoğlu böyledir gerçekten. Kaosla beslenmeyi sever. Değil mi? Bir olay olsun, bir şey olsun. İnsanlar bakın hemen oraya odaklanırlar. Ama iyi şeylere, güzel şeylere, keyifli şeylere insanlar odaklanmayı pek tercih etmezler. Onun içindir ki bu tabii ki YouTube aleminde de geçerli, burada da. Dışarıki dünyada da geçerli. Hep böyle bir kaos ortamı var. Şu anda benim o işte batanlar, çıkanlar, çadırları yananlar gördüğünüz üzere. Bunların hepsi de bir kaostur. Ben bunları eleştirmiyorum tabii ki. Bir kaos sistemidir ve kaos yaratmak insanları çeker. Maalesef. Bizde kaos yok. Huzur var, çay var. İçersen ben var, dinlersen soba yanıyor. Değil mi? Rabbim herkesin gönlüne göre versin efendim. Gerçekten. Bu son zamanlarda, son 6 aydır kullandığım kelimelerin arasına girdi. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Çok derin manası olan bir cümle. Bundan bir veya iki önceki videomuzda gerçekten bir yorum okudum. Beni benden daha iyi ifade etmişti o yorum. Gerçekten burada neden bulunduğumu, ne için bulunduğumu, ne yaptığımı hep dediğim gibi benim bir evim var zaten, karavanım. Ben manevi olarak maneviyatı hiç düşünmesem yarın sabah kontağı çevirir giderim. Ama olay o değil gerçekten.
İşte diyorum ya, öncelikler. Her insanların öncelikleri farklıdır efendim. Benim önceliklerim çocuklarım. Ben burada katlandığım tüm bu zorluklara, değil mi? -27 oluyor, -30 oluyor. Tüm bu zorluklara çocuklarım için katlanıyorum. Çocuklarımla daha fazla vakit geçirebilmek için. Ha, bunu da şunun için söylemiyorum. Ha, ben buna çocuklarım için katlanıyorum. Öyle bir şey değil. Ben onların yanında olmak zorundayım. Onlarla beraber vakit geçirmek zorundayım. Böyle bir özgürlüğüm var benim. Benim bir karavanım var. Yoldaşım var. Bir de çadır yaptık, değil mi, çocuklarım için? Ben bunu istediğim için yapıyorum zaten. Yani zorunda olmakla istemek çok farklıdır. Yoksa efendim bu dünyanın derdi bitmez. Bu dünyanın derdi bitmez, problemi bitmez. İşte hayatı hep böyle kaçırıyoruz. E, Yani annenize, babanıza, büyüklere sorun, hep öyle derler. Biz yaşamadık. Yaşayamıyoruz ki. Çünkü sistem sana onu da yatıyor. Doğacaksın, büyüyeceksin, okul okuyacaksın, tahsilini bitireceksin. Askerliğini yapacaksın erkek için, kadın için, bayan için, evleneceksin. İyi bir iş bulacaksın. Bir ev alacaksın, bir araba alacaksın. Çocukları okutacaksın. Sonrası mı? Sonrası meçhul. Bir bilinmez. Hayat böyle. Her yaşama saygı duymak lazım. Efendim umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Elimden geldiğince sizlere etrafı da gezdirmek istedim. Dolaşmak istedim. Gerçekten gündüz olmasına rağmen hava sert, soğuk. Efendim benden ve yoldaştan bu bölümlük bu kadar olsun. Nacizane. Lafı güzaf ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Haydi eyvallah.